Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle evde katkısız, doğal, %100 dana etinden kuş gönü pastırma yapacağız. Şu ürünü yapacağız. Kanaldaki videoları şöyle bir göz attığınızda şak diye anlayabileceğiniz üzere ben şarküteri ürünlerimi kendim evde yapıyorum. Ve benim evde şarküteri ürünlerini kendim yaptığımı duyanlar bana "Dahi misin oğlum sen? Evde haftalarca uğraşıp pastırma falan yapıyorsun. Herkes gibi gidip de marketten alsana pastırmanı" diyorlar. Öncelikle haftalarca uğraşmıyorum. Onu da birazdan anlatacağım. Pazar günü 1 saat içerisinde yapıp kurumaya asabileceğiniz bir tarif bu. İkincisi ve daha önemlisi, benim evde pastırma yapmam eksantrik bir karakterim olmasından değil. Eksantrik bir karakterim vardır, o ayrı, ama onun pastırma yapımıyla bir alakası yok. Başka konularda eksantrikliğim olabilir ama pastırma yapımı aslında önemli, elzem, vazgeçilmez bir şey. Neden olduğunu da şöyle açıklayayım. Marketten aldığınız şarküteri ürünlerinin içerisinde dextroz kod adıyla şeker, farklı kod adlarda yine şeker ki bu en masumu. Bunun haricinde gayet tehlikeli bir takım katkı maddeleri. Karmin böceğinden elde edilen kırmızı boya, selüloz, bakın E260 ya da E360 kod adıyla bizlere yedirdikleri talaş, selüloz, talaş gibi bir sürü katkı malzemeleri var. Asitliğini düzenleyici maddeler, bağırsak kimyanızı, dengenizi bozan, sindirim sorunlarına yol açan, nitrit, nitrat gibi bir takım koruyucu maddeler ki bunlar kolon kanserine neden oluyor. Ayrıca bununla da bitmiyor. Videonun sonunda size bir şey göstereceğim. Gözlerinize inanamayacaksınız. Marketten alınan pastırma değil, çocuğunuza marketten alınan pastırmayı yedirmeyin. Bir saat, hepi topu bir saat uğraşın. Evde kendiniz yapın. Korkmayın. Şimdi gelin masa başına geçelim. Öncelikle pastırmalık etlerle ilgili kısa bir bilgi vereceğim. Ardından da pastırma tarifi vereceğim. Hazırsanız başlıyoruz. Evet, evde katkısız, doğal, %100 dana etinden kuş gömü pastırma tarifimize başlamadan önce kısaca pastırmalık etleri bir tanıyalım isterseniz. Çünkü bunların hepsinin avantajları var, dezavantajları var. Bunları tanırsak olumlu olur diye düşünüyorum. Çok uzatmayacağım. Pastırmalık etler şunlar. Öncelikle noir, en ucuz ettir, yağsızdır ve pastırma yapımı için de en ekonomik seçenektir. Şayet pastırma yapımına yeni başladıysanız noir'la başlamanızı öneririm. Çünkü hata yapsanız bile görece ucuz bir eti ziyan etmiş olursunuz. Ki bu tarifte anlattıklarıma dikkat ettiğiniz takdirde hata yapmanız da mümkün değil aslında. Yani pastırma yapımı gözünüzü korkuttuğu kadar büyük bir iş değil. Dediğim gibi noir biraz kuru, yağsız bir et olmasına rağmen özellikle pastırma yapımına yeni başlayanlar için ideal bir et. Ve kuru olması, yağsız olması da çok problem teşkil etmiyor. Çünkü pastırma biliyorsunuz incecik dilimleniyor ve çemenle de birleştiğinde noir'ın kuru tadı, tatsız tuzsuzluğu perdelenmiş oluyor. O bakımdan da noir pastırma yapımı için ideal etlerden bir tanesi. Noir'dan biraz daha yumuşak, biraz daha fiyatlı but var. Pastırma yapımına gene uygun olan. Butun neresinden geldiğine göre değişmek kaydıyla birazcık içerisinde yağ da olabilir. But eti evde pastırma yapmak isteyip de fiyat performans dengesi arayanlar için ideal bir et olabilir. Kesenin ağzını biraz daha açmak ve gerçekten gurme sayılabilecek bir pastırma yapmak isterseniz o durumda en iyi ihtimalle kontrfile almanız gerekiyor. Kontrfile lokum gibi yumuşak bir ettir. Yağ oranı da son derece dengelidir. O yüzden misafirlerinize de çıkarabileceğiniz doğal, lezzetli bir pastırma için kontrfileyi de tercih edebilirsiniz. Sırada benim favorim var. Antrikot. Antrikot yumuşak dokusu, mermerlenmiş yağ dokusuyla pastırma için bence ideal seçenek. Antrikot pastırma daha sulu, daha aromalı oluyor. Ayrıca yumuşak dokusuyla antrikot pastırma insanın ağzında dağılıyor. Ve içerisindeki yağ oranının yüksek olması antrikot pastırmanın etobur besleyenlere de uygun olmasını sağlıyor. Çünkü bizim yüksek yağ tüketmemiz lazım. Yağlı et yememiz lazım. Ve geldik pastırmaların şahına. Bonfile, yani kuş gönü pastırma. Bonfile hayvanın en yumuşak, en sinirsiz bölgesi. Hayvanın en az hareket eden yeri olduğu için buradan gelen etler gayet yumuşak oluyor. O yüzden de bonfile dünyanın her tarafında özel bir lezzet olarak kabul ediliyor. Bonfileden yapılan kuş gömü pastırma da pastırmaların en kıymetlisi. Kuş gömü pastırma ağızda erir, insanın dişine takılan sinir içermez, insanı sinir etmez. Bonfile pastırma yapımı için en iyi ettir ama fiyatlı olduğu için genelde tercih etmiyoruz. Fakat benim
benim Mayıs ayında misafirim gelecek, has misafirim gelecek. O yüzden kuş gömü pastırma hazırlıyorum. Pastırma hazırlamak için mutfağa girmişken de bir pazar günü bir saatinizi ayırarak bir araya getirip hazırlayıp kurumaya asabileceğiniz bir pastırma tarifini sizlerle paylaşmak istedim. Evde kuş gönü pastırma yapılışı ve hazırlık. Bugün pastırmayı geleneksel tariften biraz farklı yapacağız. Şimdi hayırdır, geleneksel tarifte bir problem mi var ki böyle bir şey yapıyorsun diye düşünenler olabilir. Hayır, geleneksel tarifte herhangi bir problem yok. Yüzyıllardır, bin yıllardır sorunsuz çalışan, her seferinde de kabul edilebilir sonuçlar veren bir tarif bu. Güvenilir bir tarif. Fakat benim geleneksel tarifle problemim çok ufak. Şöyle bir problemim var. Her seferinde birebir aynı tuz oranını tutturamıyorsunuz. Bir gün bir tık fazla tuzlu olabiliyor. Bir gün iki tık eksik tuzlu olabiliyor. Ha, bozulmuyor, etmiyor kesinlikle. Fakat bazen keyfe keder bir tuzluluk olabiliyor. Onu istemiyorum. İşimi riske atmak istemiyorum. O yüzden düşündüm. Batı mutfağında brezaola gibi, jambon gibi şarküteri ürünleri için kullanılan salamura tekniğini bizim pastırma yapımında kullanmaya karar verdim. Ve bu şekilde de her seferinde tuz oranı mükemmel pastırmalar elde edebiliyorum. Çünkü geleneksel yöntemde eti tuza yatırıyorsunuz. Etin ne kadar tuz emeceği etin yapısına bağlı. Etten ete değişir. Etin hayvanın neresinden geldiğine de değişir. Aynı hayvanın bonfilesi ayrı miktarda tuz çeker, butu ayrı miktarda tuz çeker. Dolayısıyla bunların tuzluluk oranı farklı olacaktır. Her ne kadar sonrasında tuza yatırdıktan sonra suya yatırıp o fazla tuzu birazcık alıyorsak da tuz miktarı üzerinde %100 kontrolümüz yok. Oysa benim uyguladığım yöntemde birazdan göreceğiniz üzere tuz miktarını büyük bir hassasiyetle kontrol edebiliyoruz. Kuş gönü pastırma için malzemeler ve et seçimi. Ben bu tarifte kasaptan aldığım 2 kiloluk bir bonfilenin içerisinden 1 kiloluk bir parça keserek onu kullandım. Siz bonfilenizi dilerseniz bütün parça alıp evde kendiniz hazırlayabilirsiniz ya da kasabınıza pastırma yapacağım diyerek pastırmalık hazırlatabilirsiniz. Size kalmış. Marketten veya kasaptan aldığınız pastırmalık bonfileyi öncelikle ambalajından çıkarıp tezgahın üzerine koyup şöyle bir güzel kontrol edin. İçinize siniyor mu? İçinize sinmeyen yerleri varsa tıraşlayın. Son dokunuşlarla mükemmel bir hale getirin. Sonrasında eti bir gün süreyle suya yatırıyorum. Bunun iki sebebi var. Birincisi, içerisindeki fazla kandan kurtulmak istiyorum. İkincisi de şayet bonfile rafta, kasapta beklemişse ve kuru cidarı oluşmuşsa, kuru yerleri oluşmuşsa bilahare yapacağımız salamura işleminde tuzun etin her tarafına eşit şekilde dağılmasını istediğimizden suyun etin her tarafına nüfuz etmiş olması önemli. O yüzden bir gün süreyle suda bırakıyorum. Gerekirse suyu değiştirip kanlı suyu akıtıp yerine temiz su koyuyorum. Bir gün dolapta bekliyor. Bu süre hazırlama süresine dahil değil. Çünkü hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece kasenin içerisine koyup dolaba kaldırıyorsunuz. Bu kadar. Ertesi gün pastırmalık etimizi dolaptan çıkarıyoruz. Suyunu süzüyoruz. Ve burası en kritik yerlerinden bir tanesi. Dikkatle dinleyin. Pastırmalık etimizi bir buzdolabı poşetinin içerisine veyahut bir kasenin içerisine koyuyoruz. Ve eti geçecek kadar su ekliyoruz. Etin tamamının suyun içerisinde olması önemli. Ve şimdi salamura işlemine geçiyoruz. Eti alıp içindeki suyla birlikte tartıyoruz. Şayet kase kullandıysanız kasenin darısını alın. Bize sadece etin ve suyun ağırlığı lazım. Etin ve suyun toplam ağırlığına bakıyoruz. Onun %3'ü kadar tuz ekliyoruz içerisine. Bu örnekte et ve su toplam 1700 gramdı. Ben 51 gram tuz koydum. %3 tuz koymuş oldum. Bu da hepi topu 2 dakikanızı alacak bir şey olduğu için bu da o bir saate dahil değil. Pastırma yapımının bir saatine dahil. Dolandırdın bizi demeyin yani. 2 dakika bunu yapıyorsunuz. Buzluk poşetinin içerisine su, tuz, eti koyduktan sonra buzluk poşetini kapatıyorsunuz. Şöyle bir çalkalıyorsunuz ki tuz her tarafa eşit dağılsın. Ondan sonra dolaba kaldırıyorsunuz. Bu da 2 dakika hepi topu. Etimiz dolapta 10 gün süreyle bekleyecek. Kendi kendine bekleyebiliyor. Sizin müdahalenize gerek olmadığı gibi sizin yapabileceğiniz herhangi bir müdahale bu işlemi daha da hızlandırmıyor. Yani 50 gram tuzla 10 günse ben buna yarım kilo tuz koyayım bir günde halledeyim, olmuyor öyle. Tam nokta atışı istiyorsak 10 gün orada bekleyecek. Dediğim miktarda da %3 oranında tuz koyacaksınız. Şimdi yine pastırma hazırlığı için gerektiğini söylediğim o bir saate dahil olmayan ufak bir işlem daha var. Onu da 2 dakika içerisinde yapacağız. Onu da bir saate dahil etmiyorum. Salamura'da 10 gün beklemiş olan pastırmalık etimizi dolaptan çıkarıyoruz. Kasenin ya da buzluk poşetinin içerisindeki kanlı suyu döküyoruz. Eti şöyle bir yıkıyoruz. Ondan sonra eğimli bir kesme tahtasının üzerine bir 10 dakika kendi haline bırakıyoruz. O arada da biz
tezgah üzerine hazırlıyoruz. Tezgahın üzerinde etin bir gün preste bekleyeceği bir yer ayarlayın. O kısmını dikkatli bir şekilde silin. Seyreltilmiş çamaşır suyu solüsyonuyla dezenfekte edin. Çok güzel durulayın. Arkasından kurulayın. Bir 3-5 dakikada pastırmanın suyu süzülürken tezgahın üzerine kurumaya bırakın. Orası kurusun, tertemiz olsun. Ondan sonra o dezenfekte ettiğiniz alana bir eski bez yayın. Temiz bir bez. Bez lekeli olabilir ama temiz olması önemli. Tekrar kullanacağınız bir bez kullanmayın. Lekelenecektir. Yayın. Etimizin fazla suyu 10 dakika süzüldükten ve tezgahın üzeri de çalışmaya hazır hale geldikten sonra tezgahın üzerine bir tülbent, temiz bir tülbent veyahut etamin koyup dolma sarar gibi, sarma sarar gibi eti etamine veya tülbente sarıyorsunuz. Sıkıca, olabildiğince sıkıca sarıyorsunuz. Ardından da tezgahın temiz yerine bir bez yayıyorsunuz. Bu bezin tekrar kullanmayacağınız bir bez olması önemli. Çünkü bu bez lekelenecek. Bu bezin üzerine tülbente sardığınız pastırmalık bonfileyi koyuyorsunuz. Ardından üzerine bir kesme tahtası koyuyorsunuz. Şimdi pastırmalık bonfileyi sardığınızda böyle yuvarlak olacağı için ve yuvarlak bir şeyin üzerinde düz bir sathı dengelemek de kolay olmayacağı için kenarlarına düştüğünde hani düşerse sakatlık çıkmasın diye destekler koyacağız. Ama o destekleri koyarken dikkat etmemiz gereken husus şu. Desteklerin kesme tahtasının ağırlığını taşımasını istemiyoruz. Yani destekler kesme tahtasına kadar olmayacak. Kesme tahtasıyla desteklerin arasında en az 1-2 milim, 3-4 milim pay kalacak ki üzerine koyduğumuz ağırlık eti bastırsın ve et yassılaşsın. Ve bu destekleri birkaç kere değiştirmeniz gerekebilir. Çünkü et yassılaştıkça aşağıya doğru inecektir kesme tahtası ve kesme tahtası ve ağırlık desteklerin üzerine oturacaktır. O durumda bastırmanın bir anlamı artık kalmamış oluyor. O yüzden destekleri alıyorsunuz, daha ince destekler koyuyorsunuz. Yaklaşık 1-2 saat sonra bu işlemi 1-2 kere yaptığınızda artık pastırma iyice yassılaşmış olduğundan kenarında destek olmasa bile kesme tahtası ve üstündeki ağırlık dengede kalabiliyor. Ama ilk başta biraz dikkat edilmesi gereken biraz hassas bir konu. Sakatlık çıkmasın, dikkat edin. Ben ağırlık olarak ton balığı kutusu, sardalya kutusu, evde ufak kaseler, şat bardaklar ne bulursam kullanıyorum. Yaklaşık 1 saat sonra etimiz yassılaştıktan ve üzerindeki ağırlığı destek olmadan taşıyabilir hale geldikten sonra onu kendi haline bırakıyoruz. Pastırmalık etimiz bu şekilde bir gün, mümkünse 2 gün preste kalacak. Çünkü adı üzerinde pastırma. Pastırmanız lazım ki pastırma olsun. Etimiz pastırıla dursun. Biz o arada çemenimizi hazırlayalım. Pastırmalık çemen için malzemeler. Şimdi geldik pastırmayı pastırma yapan lezzete, çemen harcı. Çemen harcımızı hazırlayacağız. Onun da 1-2 gün süreyle dinlenmesi gerekecek ki içindeki tatlar, aromalar birbirine karışsın. Çemenin lezzeti otursun. Çemen dediğimiz şey aslında bir macun. Hem pastırmanın dış yüzeyini kaplayarak pastırmanın kurumasını yavaşlatıyor. Bu şekilde pastırmanın içindeki lezzetlerin gelişmesine imkan veriyor. Hem de acısıyla pastırmayı pişiriyor. Ayrıca pastırmaya o çok sevdiğimiz karakteristik tadını ve kokusunu veren şey de çemen. Çemen için gereken malzemeler şunlar. Ben yurt dışında yaşıyorum ve burada çemen tozu bulamıyorum. O yüzden de çemeni çemen tohumundan yapıyorum. Bu tarif için bize 1-1,5 su bardağı arası çemen gerekecek. Onun için tarifleri veriyorum. Bu 1 kilo et için. Siz şayet daha büyük et yapıyorsanız ona göre uyarlarsınız çemen miktarına göre. Ben 1-1,5 su bardağı çemen harcı için 60 gram çemen tohumu kullanıyorum. 60 gram çemen tohumunu bir gün önceden yarım bardak suyun içerisine yatırıyorum. Onlar yumuşuyorlar, şişiyorlar ve blenderda çekilebilir bir hale geliyorlar. Şayet siz çemen tozu bulabiliyorsanız o durumda 2 yemek kaşığı çemen tozuyla değiştirin bu tarifteki çemen tohumlarını. Bunun dışında ihtiyacımız olan malzemeler şunlar. Bir baş sarımsak, yaklaşık 10 diş kadar sarımsak, 2 yemek kaşığı kadar toz biber, 1 çay bardağı kendi yaptığım acı biber sosu. Bu tamamen ürün yerleştirme. Tarifini şurada bulabilirsiniz. Şayet acı biber sosunuz yoksa o durumda 2 yemek kaşığı ya da istediğiniz kadar diyeyim, dilediğiniz kadar acı toz biber, 2 tatlı kaşığı kimyon, 2 tatlı kaşığı karabiber, 1 şat bardak ya da yarım çay bardağı kadar zeytinyağı, 2 tatlı kaşığı tuz ve bunları karıştırmak için de bir blender'a, mutfak robotuna ya da rondoya ihtiyacımız olacak. Şimdi pastırmalık çemenin hazırlığına geçelim. Çemen tohumlarını fazla suyunu süzüp blender kabının içerisine alıyorum. Üzerine acı biber sosunu ekliyorum. Şayet siz acı biber sosu yerine acı toz biber kullanıyorsanız o durumda yarım çay bardağı kadar da su ekleyin içerisine. Üzerine soyduğum sarımsakları, tatlı biberi, kimyonu, karabiberi, tuzu ve zeytinyağını ekliyorum. Arkasından da blenderda çekiyorum. Şimdi bu aşamada bizim blenderla aramızda blenderın iş tanımı konusunda ufak bir fikir ayrılığı oluştu. O dedi ki pastırma çemeni benim branşım değil. O işlere mutfak robotu
robotu bakıyor, rondo bakıyor ve benim biraz tatlı dil kullanarak blender'ı ikna etmem gerekti. Yani özetle siz rondoda daha iyi sonuç alabilirsiniz ama blender'la da yapılabiliyor. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmuyor. Pastırmalık çemen harcını blender'da çektikten sonra kıvamını bir kontrol edin. Şayet çok yumuşaksa su veyahut biraz daha zeytinyağı ekleyerek yumuşatabilirsiniz. Çok katıysa da o durumda içerisine tatlı toz biber ekleyerek kıvamını birazcık daha kıvamlı hale getirebilirsiniz. Pastırma çemeninin kıvamı çok önemli. Çünkü cıvık yaparsanız pastırmanın üzerinden dökülür. Hem her taraf batar hem de pastırmanın üzerinde yeterli çemen kalmaz. Yok çok katı yaparsanız da bu sefer hem uygulaması zor olur hem de çatlar. Çatlaklardan ete hava ulaşır. Ete hava değmesini istemiyoruz. O bakımdan da sakıncalı. Tam kıvamında yapmanız gerekiyor. Nedir tam kıvamı? Tezgah üstünde bekleyen Nutella'dan, tezgah üstünde bekleyen fıstık ezmesinden bir tık kıvamlı olacak. Son olarak pastırmalık çemenimizin bir tadına bakıyoruz. Bir streç filme sarıyoruz ve dolaba dinlenmeye kaldırıyoruz. En az bir gün, tercihen 2 gün dolapta dinlenip olgunlaşması gerekiyor. Şimdi geldik evde kuş gönü pastırma yapımının en önemli aşamasına. Burada biraz ellerimizi kirleteceğiz. Bugün pastırmamızı çemenle kaplıyoruz. Bunu bir pazar gününe veya bir izin gününüze denk getirmenizi öneririm. Çünkü bunu kaplaması, ardından mutfağı temizlemesi bir saatinizi alacaktır. Akşam yorabilir o bakımdan. 1-2 gün süreyle preste bekleyen pastırmalık etimizi presten alıyoruz. Akarsu altında fazla kanını yıkıyoruz. Yine eğimli bir kesme tahtası üzerinde bir 10 dakika kadar fazla suyunun süzülmesini bekliyoruz. Çemen kaplama işlemini pastırmayı 1-2 gün kuruttuktan sonra yapanlar var. Ben öyle yapmıyorum. Ben direkt pastırmalık et yaşken üzerine çemen uyguluyorum. Böylelikle pastırma daha yavaş kuruyor. Çemenin lezzeti pastırmalık ete daha iyi nüfuz ediyor ve daha lezzetli oluyor diye düşünüyorum. 10 dakika süreyle suları süzen pastırmalık etimizi kesme tahtasının üzerine alıyoruz. Bakın gördüğünüz üzere yassılaşmış vaziyette ve mermerli dokusuyla neredeyse şu an bile kesilip dilimlenip çiğ yenilebilecek kadar leziz görünüyor. Şimdi bu etin üst kısmından 1-1,5 santimlik mesafeye bir bıçakla bir delik açıyoruz. Siz bu işlemi bir tığla da yapabilirsiniz. Ve oradan bir ip geçirip bağlıyoruz asabilmek için. Arkasından tezgahın üzerinde pastırmayı geçici olarak asacak bir yer belirliyoruz. Ve o geçici olarak asacağımız yerin altına streç film seriyoruz ki tezgah batmasın. Çünkü dökülen düşen çemenler olacaktır. Onları alıp tekrar kullanabilirsiniz de. Böyle yaparsanız. Bu yüzden oraya streç film kaplıyoruz. Ve streç film kapladığımız alanın üzerine pastırmamızı asıyoruz. Bu aşamada tek kullanımlık eldiven ya da temiz bir bulaşık eldiveni giymenizi öneririm. Çünkü çemenin kokusu bayağı ağırdır, ele işler ve hatta çok acıysa cildinizi bile tahriş edebilir. Arkasından asmış olduğumuz çemenin üzerine bir spatula ya da bir kahvaltı bıçağı kullanarak ya da elimizle çemeni sıvıyoruz. Çemeni kaplarken dikkat edilmesi gereken husus şu: her tarafına eşit olarak kaplamalıyız. Pastırmalık etin hiçbir yeri açıkta kalmamalı. Her tarafına olabildiğince eşit şekilde çemen kaplamalıyız. Şayet çemenin kıvamı tam tutmadıysa ve de uygulamakta zorluk yaşıyorsanız o zaman 2 kat halinde uygulayabilirsiniz. Önce ince bir kat uygularsınız. Bir 10 dakika kurumasını beklersiniz. Ondan sonra üzerine bir ince kat daha atarsınız. Son bir kontrol edersiniz ve her tarafının eşit şekilde çemenlenmiş olduğundan emin olursunuz. Her tarafını eşit kapladığınızda eldivenli elinizi ıslatın ve çemenin etrafını hafif, çok güç uygulamadan sıvazlamak suretiyle çemenin pürüzsüz bir hal almasını sağlayın. Böylelikle her tarafı dengeli bir şekilde çemenle kaplanmış olacaktır. O üzerindeki pörçük pörçük çemenleri de yedirmiş ve pürüzsüz bir yüzey elde etmiş olursunuz. Bu kadar. Pastırmanız hazır. Şimdi bunu alıyorsunuz. Güneş almayan, rüzgar almayan bir yere asıyorsunuz. Varsa şayet şatoda falan yaşıyorsanız mahzene asabilirsiniz. İdeali odur. Oranın nemi en uygundur. Ama hiçbirimizin mahzeni olmadığı için ben direkt mutfağa asıyorum ve mutfakta kurutuyorum. Pastırmanın ve tüm şarküteri ürünlerinin aslında kurutulması sırasında dikkat edilecek hususları şu videoda bulabilirsiniz. 3 hafta süreyle pastırmamız askıda bekleyecek. 3 hafta sonra hazırdır. Afiyetle yiyebilirsiniz. Onun tadımını da 3 hafta sonra yayınladığım videoda vereceğim. Şimdi gelelim videonun başında söz verdiğim, gözlerinize inanamayacaksınız dediğim sinsiliği, adiliği afişe etmeye. Bakın, ben bu videoyu çekmeden önce pazar araştırması yapmak babında, videoya hazırlık yapmak babında çıktım. Marketteki, dükkanlardaki
pastırma olarak satılan ürünlere bir göz attım. Ve bu markasını bilerek sakladığım, göstermediğim pastırmaya denk geldim. Aldım, eve getirdim daha yakından incelemek için. Çünkü bir sorun dikkatimi celbetti. Aldım, eve getirdim. Yakından incelediğimde gerçekten de şüphelerimde haklı olduğumu gördüm. Bu pastırma olarak satılan et tek parça etten mamul bir pastırma değil. Bu birden fazla etin transglutaminaz adlı bir enzimle karıştırılarak hercümerç edilip kalıba konulması ve pastırmalık et şekli verilmesi sonrasında yapılmış bir pastırma. Şuraya dikkatle bakın. Etin liflerinin kimisi kalk gidelim diyor, kimisi halt etme otur diyor. Liflerin kimisi Şam'a bakıyor, kimisi Bağdat'a bakıyor. Bazısı böyle, bazısı böyle, bazısı böyle. Parça etin lifleri hep aynı istikamettedir. Burada ise bazısı böyle, bazısı böyle, bazısı böyle. Dikkat ediyor musunuz? Ne yapıyorlar? Transglutaminaz diye bir enzim var. O enzimi etle, parça etlerle, normalde yemeyeceğiniz etlerle, yani hayvanın büzüğü gibi, ne bileyim işte başka bir yeri gibi etleri transglutaminaz adlı enzimle karıştırıyorlar, kalıba koyuyorlar. Böylelikle bir büyük parça elde ediyorlar. Onu da şerefsizlerse marketlerde parça etmiş gibi satıyorlar. Daha az şerefsizlerse o zaman pastırmasını yapıyorlar. Ucuz pastırma diye satıyorlar. Ve önemlisi de şu. Bu şekilde sattıkları pastırma hileli pastırma olarak kabul edilmiyor. Neden? Üstünde %100 dana eti yazıyor. Yalan yok. Gerçekten de %100 dana eti. Ama dananın neresi? Sen dananın büzüğünü yediğini bilmiyorsun. Dananın bonfilesi fiyatı veriyorsun. Dananın kontrfilesi fiyatı veriyorsun. Pastırma alıyorsun. İçinde büzük var. Büzük yiyorsun. Sıkıntı orada. Ama tek sıkıntı orada değil. Daha büyük sıkıntı nedir biliyor musunuz? Bu içerisine koydukları transglutaminaz enzimi bağırsak çeperini bozuyor. Çünkü neticede bu eti birbirine yapıştıran bir bu yapıştırıcı. Bağırsak çeperini bozuyor. En iyi ihtimalle bağırsak floranızı bozuyor ve sindirim problemlerine yol açıyor. O yüzden bence kesinlikle ve kesinlikle hazır pastırma almayın. Ama şayet olduğu mecbur kaldınız hazır pastırma almanız gerekiyor. O durumda da alırken mutlaka yakından bir inceleyin. Birbirine yapıştırılmış etten bir mamul. Arkasını çevirin bakın ki dikkat edin, bu çakallar şeffaf zemin üzerine falan yazarak veya çok ufak yazarak sizin okumanızı zorlaştırıyorlar. Gerekirse cep telefonunuzda fotoğraflayın, büyütüp okuyun. İçindekileri mutlaka okuyun. İçerisinde abuk subuk şeyler olan ürünleri evinize sokmayın, çocuğunuza yedirmeyin. Pastırma yapımı çok kolay. Pastırmanızı evinizde kendiniz yapın diyor. Videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Etçil kalın.